Merhaba arkadaşlar. Python programlamaya nereden başlayabilirim? İlk programı nasıl yazabilirim? Soruların cevabı olarak ilk sunumuzu yapalım. İlk dersimizi şöyle işleyelim. İlk önce yapmanız gereken Python.org adresine girmek. Org adresinden de anlaşılacağı gibi Python kar amacı gütmeyen, yani ticari olmayan, açık kaynaklı bir programlama dili. Python.org adresine girdiğimiz zaman Python'la ilgili birçok şeyi burada görüyoruz. İşte Python sekmesi altında Python hakkında download sekmesi var. İşte en son indireceğimiz sürüm. Burada hangi platformlarda Windows, macOS veya diğer platformlar tıkladığınız zaman burada Python kurulumu ile ilgili işte iPad için olanı bile var. Bakın dikkat ederseniz. Zaten kendi sisteminizde ne varsa otomatik olarak o indirilecektir. Sisteminize uygun sürüm indirilecektir. Yani bir Python download etme yerimiz neresi? Python.org'a giriyoruz. Download sekmesine tıklıyoruz. Başka neler var dersek işte dokümantasyon kısmına baktığımız zaman Python Doge'da Python'la ilgili bize işte en son sürümümüze bakıyoruz. 3.9.2'ymiş şu an. Şu an geliştirmekte olan sürümde 3.10. Burada diller var. Tabii ki Türkçe yok ama İngilizce veya başka dil biliyorsunuz. O dokümanlara da bakabilirsiniz. İşte yeni öğreneceğiniz bir programlama dili olur veya başka bir şey olabilir. İlk bakmanız gereken yer neresi? Tutorial. Tutorial'lara baktığımız zaman Python'la ilgili tüm dokümantasyon burada var. Dikkat edersiniz. Buradan ilgili başlıklardan ne yapabilirsiniz? Python'la ilgili detaylı bilgiler, o kodla ilgili veya o belge ile ilgili detaylı bilgi buradan alabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Bir geri gelelim. Python.org adresinde yine başka neler var baktığımız zaman dokümantasyon dedik. Python topluluğu ile ilgili menü var. Başarılı hikayeleri, başarı hikayeleri, Python haberleri var, olaylar var. Dikkat ederseniz. Burada temel şeylerde Python, işte PSF dediğimiz Python ile ilgili konferanslar, toplantılar, Python topluluğu ile ilgili bilgiler var. Burada dikkat ederseniz. Doge söylemiştik. Başka PyP var. Dikkat ederseniz. Burası da çok önemli. Bir Python ile ilgili ben diyelim bir proje yapacağım. Ne yapmanız lazım? PyP.org adresine girdiğimiz zaman Python.org'dan da buraya geçiş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi işte COVID ile ilgili bir hazır modül kütüphane var mı? Python'da birileri hazırlamış mı? Buraya bakabilirsiniz. İşte bakın 336 tane proje hazırlanmış ve ilgili olma sıralamasına göre burada ilk sıradan itibaren gidiyor bakın. Buradan ne yapabilirsiniz? Bir COVID ile ilgili mesela hazır paketi indirebilirsiniz bilgisayarınıza. İşte pip install COVID diyerek komut sisteminden kurabiliriz. Komut sisteminden bunu nasıl kuruyoruz? Pip ile komut sistemine bilgisayarınızın geçiyorsunuz. İşte ben Ubuntu kullandığım için Ctrl+T'ye bastım. Ve pip install COVID yazdığım zaman işte bunu ne yapacaktır? Kuracaktır. Daha önce kurmuşum zaten. Kurduysanız zaten kurulu diyor. Kurmadıysanız yeni farklı bir paketi mesela burada kuralım isterseniz. Ctrl+T diyoruz. Mesela burada ikinci sıradaki olana bile tıklayalım. İşte bakın pip install covid-19 dediğim zaman da bu paketi kuruyormuşuz. Hemen kurduğumuzu gösterelim. Yani bir Python kurulumuyla beraber gelmeyen paketleri araştırmak için ne yapacağız? Pype.org'a gireceğiz ve komut sisteminden de pip install covid-19 mesela covid-19 için örneği için covid-19 paketimizi ne yapabiliriz? Bu şekilde arkadaşlar kurabiliriz. En sonunda da bakın şu yazıyı görmeniz lazım. Successful install diye başarıyla kuruldu. Başka ilk web Python.org adresinden görebileceğiniz başka neler var dersek Python'la ilgili bakın işler var. Ne tip işler var? Bakın aranan işler.
Python Developer, Software Engineer, uzattığım bakın Senior. Burada Python işlerinde buradan iş alabilirsiniz Python programlamayı geliştirdikten sonra kendinizce yazışarak. Başka Python'la ilgili yine ana sayfaya dönelim. Bakın burada bir Python'la ilgili bir hazır komut istemi var. Program çalıştırıp derleyebileceğiniz. İşte Python'ın farkı ne dedik? Python'ın farkı az satırla bir başka programlama dilinde C, Java, C++ gibi dillerde 10-15 satırla, 20 satırla yazacağınız işte bir Fibonacci serisini bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satırla ne yapmış? Yazabilirsiniz. Ve başka örnekleri de buna örnek olarak gösterebilirsiniz. İşte bakın ben listeler nasıl tanımlanıyor. Şuradaki sekmelere tıklayarak basit aritmetiksel işlemler yapabilirsiniz. Güçlü bir hesap makinesi. Python kullanan hesap makineleri de var. Bilimsel hesap makineleri. İşte print komutu nasıl kullanılıyor gibi burada örnekler var dikkat ederseniz. İşte bir tanesine Python buradan Python daha kurmadan Python komutlarını çalıştırabiliriz buraya tıklayarak. Launch Interactive Shell'e tıklayarak. Evet şimdi mesela tıkladık. Ne geliyor? Bakın şu altta yazıyor zaten. Bu programın ismi Python Anywhere ve konsol ekranı. İşte mesela 45 çarpı 3 dediğim zaman bir hesap makinesi olarak ne yaptı? Bize bunu sonucu gösterdi. 3'ün karesi dediğim zaman bakın 3'ün karesi 9 şeklinde yazdı. Print komutunu print Python yazdığım zaman Python ekranına ne yaptı? Yazdı. İşte print Python boşluk çarpı 3 dediğim zaman bakın bir döngü kullanmadan 3 kez Python ekrana yazacak. Bu şekilde bilgisayarımıza kurmadan da ne yapabiliriz? Çalıştırabiliriz. Tabii ki mutlaka ille internet olmadan da çalışma yapmak için download etmemiz lazım en son sürümü ve Python kurulumuyla beraber idle programı geliyor. O programı çalıştırarak da bilgisayarımızda programlarımızı ne yapabiliriz? Kurabiliriz. Aynı zamanda başka basit Python editörü olarak buradan kurduktan sonra Python'ı ilk önce buradan kuruyoruz. Daha sonra da Gene editörünü indirerek yine Python kodlarını çalıştırabiliriz. İlk dersimizi burada böylece bitirmiş olalım.